Günümüzde oldukça popülerleşen ve kitlelere yayılan simülasyon oyunları simüle ettikleri gerçekliği ne kadar etkiliyor? Bu videoda yarış simülasyonlarının gerçekliğe etkisini konuşacağız. Dünyaca ünlü Formula 1 pilotlarının antrenmanlarında bile önemli bir yer tutan yarış simülasyonları sürüşe ne kadar etki ediyor? Bu etkileri gerçek hayatta nasıl yaşıyoruz? Yarış simülasyonları sizi konforlu bir şekilde gerçek yarış dünyasına sokar. Yapay zekaya karşı veya dünya üzerindeki diğer oyunculara karşı yarışırsınız. Çeşitli araçlar ile farklı pistlerde yarışabilirsiniz. Yarış setleri gelişen teknolojiyle birlikte öyle bir hale almıştır ki VR eklentisi, hareketli yarış koltukları, feedback verebilen yarış direksiyonları ile kombine edildiğinde sizi gerçek bir aracın içerisinde olduğunuza inandıracak seviyeye gelmiştir. Yarış simülasyonları o kadar gelişmiştir ki yarıştığınız pistler en ufak engebesine kadar lazer ile taranıp oyuna aktarılır. Ayrıntılı fizik motorları sayesinde kullandığınız arabalar ise gerçeğe çok yakın tepkiler verebilir. Peki yarış simülasyonları hangi konularda bize yardımcı olabilir? Cevaplarından biri kas hafızası. Normal yaşantımızda araba kullanırken frenleme ve gazlama bizim için oldukça sıradan gözüken iki eylemdir. Hızlanmak istersek gaza, durmak istersek frene basarız. Peki bu iş gerçekten bu kadar basit mi? Daha önce de bahsettiğim gibi yarıştığınız arabalar ve pistler gerçeğe en yakın olacak şekilde tasarlanmıştır. Gaza veya frene bastığınızda araç olabilecek en gerçekçi tepkiyi size simülasyon setleriyle birlikte feedback olarak verir. TCS sistemi üzerinden örnek verelim. TCS aracınızın çekişini düzenleyen bir sistem. Yarış oyunlarında bu sistemi ister kapatabilir, isterseniz derecelendirilmiş bir biçimde kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız eski bir haber vardı. Yıkamacıda çalışan bir işçi, yıkamaya getirilen bir Ferrari'yi sürmek isterken pert etmişti. İşte TCS sistemi bu kazanın olmasını engelliyor. Yarış simülasyonları size en gerçekçi tepkiyi vereceği için oyunlarda da bu tarz bir bilinçsiz hareket yaparsanız araca spin attırırsınız. Fakat yeteri kadar antrenman yapar ve gaza basmanın doğru yöntemini keşfederseniz araca spin attırmazsınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bahsettiğim gibi TCS sistemini dereceleri olarak düşürür ve kendinizi her derecede geliştirirsiniz. Gazlamanın gaz pedalına sonuna kadar basmak olmadığını zamanla anlayacaksınız. Oyunun size verdiği feedback'i alır, ona göre gazlama dozajını düşürebilirsiniz. Yarış simülasyonları bu şekilde kas hafızanızı geliştirecektir. Arkadan itişli, güçlü bir arabanın direksiyonuna geçtiğinizde size yardımcı olacaktır. Peki ya frenleme? Aslında araç kullanırken frenleme gazlamadan daha hayati bir eylem. Peki frenlemek sadece frene sabit bir şekilde basmaktan mı ibaret? Bir viraja gereğinden hızlı gireceğimizi anladığımızda frene asılmalı mıyız? Yarış simülasyonlarında birçok frenleme tekniği bulunmakta. Genel kabul görülen frenleme tekniklerinden bir tanesi viraja gelmeden önce frenlemeyi bitirme ve viraja öyle dönme. Yani lastiğe iki farklı iş veremezsiniz. Lastikler ya fren yapacak ya da dönecek. Ama bu tekniğe zıt başka bir teknik daha var ve oldukça sık kullanılıyor. Trail braking diye bilinen izli frenleme tekniği. Frenlemeye başlarsınız, viraja girdiğinizde ayağınızı frenden yavaş yavaş çekersiniz. Yarış simülasyonlarında bu teknik çok fazla kullanılıyor. Viraja geç girmenize yarıyor, böylece geç frenleme yapabiliyorsunuz. Bu frenleme tekniğini motosiklet sürücüleri de çok fazla kullanıyor. Olur da bir gün hayatınızı kurtarabilir. Bir diğer konumuz ise refleksler. Yarışlarda refleksler olmazsa olmazlardır. Önünüze biri atlayabilir, aracınız kayma yaşarsa kontrol vermeniz gerekebilir. Formula 1 pilotlarının yarışlardan önce toplarıyla yaptıkları antrenmanlara şahit olmuşsunuzdur. İşte bu antrenmanların sebebi refleksleri keskin tutmak. İşte yarış simülasyonlarında da bu refleksleri sık sık kullanmanız gerekiyor. Reflekslerinizi keskin tutmanız sizi yarışlarda avantajlı konuma getiriyor. Gerçek hayatta refleks kullanmanız gereken senaryolara daha hızlı tepkiler verebilirsiniz. Sadece direksiyonla ilgili refleksler değil, frenleme refleksi de bunlardan bir. Yani kısaca yarış simülasyonları size göz, el, ayak koordinasyonunuzu geliştirmenizde çok büyük yardımcı oluyor. Gelelim diğer konumuza. Farkındalık. Yarış simülasyonlarında çevrenizde kısa sürede o kadar çok olay oluyor ki aynı sizin en yakın dostlarınızdan biri oluveriyor. Yanınızdaki bir araçtan kaçmak için diğer tarafı kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da önünüzdeki bir araca vurmamak için sağınızı ve solunuzu kontrol edip ona göre kaçışınızı planlamanız gerekebilir. Bir noktadan sonra pist üzerinde potansiyel riskleri fark edebilme yetinizi geliştirir. Bir sonraki hamlenizi ona göre yaparsınız. Bakalım ekmek çıkacak mı bize? Evet, ikincilik ekmeği çıktı.
Gerçek hayattaki sürüşlerde de çevre kontrolünüz ve farkındalığınızı simülasyon oyunlarıyla geliştirebilirsiniz. Görme keskinliği. Beyin bir nesneyi görür ve işler. Peki, alışılagelmişin dışında bir hızla giden nesneyi bu kadar kolay işleyebilir mi? Yarış simülasyonları ile beyni de antrenman yaptırarak daha hızlı nesneleri hızlı bir şekilde işlemesini ve gerektiğinde daha hızlı tepki vermesini sağlayabilirsiniz. Bir başka konu ise derinlik algısı ve mesafe tahmini. Yarış simülasyonlarında o kadar yüksek hızlara çıkarsınız ki belki de gerçek hayatta hiç tecrübe etmediğiniz hızlara ulaşırsınız. Tecrübe ettikçe diğer araçların hızını ve mesafesini daha doğru bir şekilde değerlendirmeye başlarsınız. Örneğin bu yeteneğinizi geliştirmek, otobanda öndeki araçla aranıza ne kadar mesafe koymanız gerektiği konusunda size yarar sağlayabilir.